Herkese merhaba. Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu motif çalışmasını yapacağız. Uzun zamandır motif yapmadığımı fark ettim ve hemen şöyle güzel şık bir motif çalışmak istedim. Özellikle yazlık projelerinizde rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Hırka, bluz veya yelek çalışmaları ya da runner çalışmaları yapabilirsiniz. Şimdi ben motifimi yaparken Katanya'nın iplerini kullandım. Runner çalışmalarında Katanya'nın iplerini kullanabilirsiniz ya da kalın koton ipler kullanarak daha büyük motifler elde edebilirsiniz. Fakat yazlık projelerde daha ince ipler kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle 3,5 milimetrede tığ kullanarak ördüm. Benim motifimin ölçüsü 16 santimetre oldu. Sizler de buradan yola çıkarak örmek istediğiniz şeye göre iplerinizi ve tığ numaralarınızı ayarlayarak başlayabilirsiniz. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen motifimizin yapımına başlayalım. Motifimize başlarken hemen başlangıç ilmeğimi attım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. İlk zincirin içine battım. Buradan bir ip aldım. Tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Hemen şu başlangıç ipini arada gizleyerek 1, şöyle 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çektim. Hemen halkamızın içine bir ikili trabzan, 2 zincir, tekrar bir ikili trabzan, 2 zincir, bir ikili trabzan. Toplamda 8 tane trabzan yapıyoruz. Aralarda 2 zincirimiz var. Şöyle beşincisi 6, 2 zincir, tekrar yedincisi 2 zincir ve 8. ikili trabzanım. Şimdi sona geldiğimiz zaman tekrar 2 zincir çektim. Burada başlangıçtan sayıyorum. 1, 2, 3. zincirin içine batıyorum. Buradan bir ip aldım. Tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Şimdi hemen ilk boşluğun içine şöyle tığıma ip almadan boşluğun içinden bir ip aldım. Kaydırmayla boşluğa gelmiş oldum. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen ilk boşluğun içine 2 ikili trabzan yapıyorum. Baştaki zincirimizle beraber 3 ikili trabzan yapıyoruz. Baştaki zincirimizle beraber 4 tane trabzanımız oldu. Arada 3 zincirimiz var. Tekrar sıradaki boşluğa 4 ikili trabzan. Şöyle dördüncüsü tekrar 3 zincir, sıradaki boşluğa 4 ikili trabzan. Bütün boşluklara 4 trabzan, aralarda 3 zincir çekiyoruz. Sırayı tamamladım, başladığım yere tekrar geldim. Sona geldiğimiz zaman hemen şöyle tığıma bir ip aldım. Burada ilk zincirin içine, zinciriniz çok sıkı olmadıysa şu şekilde bakın, üzerinden 2 ilmeği birlikte alıyorum tığımı döndürerek. Bu şekilde zincirimizi içe doğru çevirmiş oluyoruz. Hemen şöyle tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte şu şekilde biraz uzatıyorum. Hepsini birlikte topladım ve bir zincir çektim. Burada zincirimiz içe doğru dönmüş oldu. Şimdi tekrar 3 ve 4. Toplamda 4 tane zincirimiz var. Tığıma 2 defa ip aldım. Burada 5, 6 zincirimiz var. Toplamda 6 zincirimiz var. Tığıma 2 defa ip aldım. Hemen buraya batıyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte, son ikiyi birlikte topladım.
Arada 2 zincirimiz var. Tığıma 2 defa ip aldım. Tekrar buraya üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle son ikiyi birlikte topladım. 2 zincir, tekrar aynı yere bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Burada yarım köşe yaparak başladım. 1 2 3 4 tane ikili trabzanımız oldu. Şimdi burada 1 2 zincir çektim. Sıradaki 3 zincir boşluğuna bir sık iğne. Tekrar 2 zincir, tığıma 2 defa ip aldım. Hemen sıradaki boşluğa 7 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bu şekilde uzatarak yapalım. Arada 2 zincirimiz var. Bu ikincisi. Tekrar 2 zincir. Üçüncüsü. Evet, şöyle 7. üçlü trabzanımı yaptım. Hemen 2 zincir, sıradaki 3 zincir boşluğuna bir sık iğne. Tekrar 2 zincir, tığıma 2 defa ip aldım. Sıradaki boşluğa yine 7 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Üçüncü sırayı aynı şekilde tamamlayacağız. Üçüncü sırayı tamamladım. Tekrar başladığım yere geldiğimde hemen buraya 3 tane daha üçlü trabzan yaptım. Toplamda 7 tane trabzanımız var. Şimdi sonda 2 zincir çektim. Şu başlangıçtan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. zincirin yine şöyle üzerinden alacağım. Burada zinciriniz sıkı olursa içine batarak da yapabilirsiniz. Şöyle üzerinden 2 ilmeği aldım. Hemen şöyle tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Tekrar ilk boşluğun içine şöyle kaydırmayla geldim. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve üçüncüsü. Baştaki zincirimizle beraber yine 4 tane trabzanımız var. Şimdi arada zincir çekmeden sıradaki boşluğa yine 4 ikili trabzan. Tekrar sıradaki boşluğa 4 ikili trabzan. Burada 3 tane yapmışım. Şöyle dördüncüsü. Sıradaki boşluğa 4 ikili trabzan. Şimdi burada 3 tane dörderli trabzan grubumuz oldu. Hemen şöyle dördüncüsü. Zincir çekmeden bu aradaki sık iğneyi atlıyorum. Hemen buradaki ilk boşluğa yine 4 ikili trabzanla devam ediyorum. Tekrar sıradaki boşluğa yine 4 ikili trabzan. Burada 3 tane dörtlü trabzan grubu yapacağız. Artık motifimizi tamamen kareye çevireceğiz bu sırada. Şöyle 3. boşluğa yine 4 trabzan, 3 ve dördüncüsü. Şimdi burada 3 zincir, tekrar sıradaki boşluktan devam ediyorum. Burada köşe için 3 zincir çektim. Yine 4 trabzan. Zincir çekmeden sıradaki boşluktan devam ediyorum. Şöyle 3. boşluğa geldim. Tekrar 4 ikili trabzan. Şimdi burada yine sık iğneyi zincir çekmeden atlayıp hemen ilk boşluktan devam ediyoruz. İkinci köşeyi 3 tane dörderli trabzan grubu yaptıktan sonra 3 zincir
Hemen 3 tane dörderli trabzan grubu yapıyoruz. Sona geldiğimiz zaman da yine aynı şekilde burada 3 tane dörderli trabzan grubunu yapıp köşeyi birlikte kapatacağız. Evet, şöyle son trabzanımı yaptım. Gördüğünüz gibi burada köşeye kadar gelmiş oldum. Şimdi burada şöyle tığıma bir ip alıyorum. Zincirle birleştirmeyeceğim. Bir ip aldım. Hemen 1, 2, 3. zincirin şöyle yine üzerinden alacağım. Bu şekilde 2 ilmeği birlikte alıyorum. Buradan bir ip aldım. Şöyle tığımdaki ilmekleri biraz uzatıyorum. Üçünü birlikte topladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın bu şekilde köşeyi kapatmış oldum. Şimdi bir ip aldım. Hemen boşluğun içine 3 ikili trabzan. Yine zincirimizle birlikte 4 tane trabzanımız olacak. Şöyle dördüncüsü. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Burada ilk dörtlü trabzan grubunun şöyle araya batıyorum. Buraya bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 4 tane atlıyorum. Araya battım. Buraya bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen şöyle ortadaki boşluktan aldım. Tekrar bir sık iğne. Bakın bu şekilde ilerleyeceğiz. 3, 4, 5. Şimdi köşeye kadar birlikte gelelim. 1, 2, 3, 4, 5 ve bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi köşenin içine yine 4 ikili trabzan. Sizler daha ince iplerle yaparsanız burada 3 kere de çıkarak da trabzan yapabilirsiniz. Yani bir kez ip alıp 3 kere çıkarak uzun trabzanlar yapabilirsiniz. Burada hemen 3 zincir, pardon, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincir çektim. Buraya köşe yapıyoruz. Tekrar aynı yere 4 ikili trabzan. Şöyle dördüncü ikili trabzanımı yaptım. Şimdi tekrar 5 tane zincir, bir sık iğne. Şöyle 5, hemen 4 tane trabzan atlıyorum. Araya bir sık iğne. Tekrar 2, 3, 4, 5, hemen araya bir sık iğne. Şimdi bu sırayı da aynı şekilde tamamlayalım. Son sırayla devam edeceğiz. Evet, beşinci sırayı tamamladım. Şimdi son sırayla devam edeceğiz. Bakın motifimiz bu şekilde biraz volanlanıyor. Hiç sorun değil. Şöyle düzelttiğimiz zaman, bakın biraz düzelttiğimiz zaman bu şekilde, bu motif birleştiği zaman biraz düzeliyor. Aynı zamanda ütü yaptıktan sonra da buradaki motifimde, ilk motifimde biraz da buhar ütüsü yaptım. Şimdi burada şu aralarda zincir çektiğimiz için bunları birleştirdiğimiz zaman şöyle yukarıya kalkacak. Bakın bu şekilde, o zaman bu volanlanma düzelmiş olacak. Hemen şöyle köşeyi göstereceğim. Şimdi tekrar başa geldiğim zaman yine yarım köşeyi tamamlıyorum. İlk boşluğun içine 4 tane trabzan yaptım. Burada köşeyi kapatırken 2 zincir. Şimdi bu sırada köşelerde 5 tane zincirimiz var. Bir alt sırada 3 zincirimiz vardı. O yüzden 2 zincir çekmeden yarım trabzanla kapatmıştım. Şimdi 2 zincir çektim. Bir ip aldım. Hemen burada 1, 2, 3. zincirin üzerinden şöyle ilmeğimi buradan bir ip aldım. Hemen ortaya doğru ikili trabzan yaptım. Bakın 5 tane
zincirimiz olduğu için 2 zincir, bir ikili trabzanla köşeyi kapattım. Şurayı da şöyle çektiğiniz zaman boşluk kapanacak. Şimdi tekrar 1 2 3 zincir, yine ilk boşluğun içine 3 ikili trabzan. Yani bu sırada artık köşeler aynı şekilde ilerleyecek. Yani 4 trabzan, 5 zincir, tekrar 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle 4 ikili trabzan. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. 1 2 3 4 5, sıradaki boşluğa bir sık iğne. Şimdi ikinci köşeye gelene kadar bu şekilde örelim. Yarım köşe başladığımız için burada birleştirme ile başlamıyorum. Hemen ikinci köşede birleştirmeyi göstereceğim. Şöyle 5. zincirim, tekrar buraya bir sık iğne. Evet, ikinci köşenin olduğu yere geldim. Şimdi hemen 4 ikili trabzan yapıyorum. Şöyle. Şimdi köşelerde 5 tane zincirimiz olduğu için önce 2 zincir çektim ve her iki motifimin de ön yüzü bana bakacak şekilde duruyor. Şimdi burada şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. 2 zincir çektim. Bu taraftan şöyle tığımı geçirdim. Bakın ters yüzleri de yine birbirine paralel oldu. Bu tarafta ön yüzden şöyle tığımı geçirdim. Buradan ilmeğimi çektim. Hemen 3. zincirimi çektim. Tekrar 2 zincir. Yani yine toplamda köşelerde 5 tane zincirimiz olmuş oldu. Şimdi buraya yine köşeyi tamamlıyorum. 4 ikili trabzan. Şimdi burada 1 2 zincir çektim. 5 tane zincirimiz olduğu için ilmeğimi çıkardım. Hemen köşeden sonraki ilk boşluğun içinden tığımı geçirdim. Buradan ilmeğimi çektim. Tekrar bu 3. zincirim, 2 zincir daha ekledim. Hemen ip almadan burada ilk boşluğun içine bir sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir, ilmeğimi çıkardım. Sıradaki boşluktan şöyle ilmeği çektim. 3. zincirim, tekrar 2 zincir daha ekledim. Hemen sıradaki boşluğa bir sık iğne. Bu şekilde birleştirme yapıyoruz. İlmeklerinizi yani şu ilmeği şöyle çıkartmadan 2 zincir çekip şöyle sık iğne yaparak da ilerleyebilirsiniz. Bakın bu şekilde bir sık iğne, hiç tığdan ilmeğinizi çıkartmadan tekrar buraya gelip bir sık iğne, 2 zincir, karşıya bir sık iğne, tekrar 2 zincir, buraya geliyorsunuz, bir sık iğne. Bakın hangi görüntü hoşunuza giderse o şekilde devam edebilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Çünkü sık iğneler zamanla böyle esneyebiliyor. O yüzden ilmekleri çektiğimiz zaman burada aynı şekilde kalıyor. Hemen şöyle tekrar buradan ilmeğimi çekeceğim. Son kez gösteriyorum. 3. zincirimi çektim. 2 zincir daha ekledim. Boşluğa geldim. Bir sık iğne, 2 zincir. Şimdi burada ben farklı renkle birleştirme yaptığım için bu şekilde görünüyor. Aynı renkle yaptığınız zaman hiç belli olmuyor. O yüzden şöyle ilmeğimi çektim ve 2 zincir daha çekiyorum. Evet, köşenin olduğu yere geldim. Şimdi burada 2 zincir çektikten sonra hemen önce köşenin içine 4 ikili trabzan, 2 3 ve dördüncüsü.
Tekrar 2 zincir, ilmeğimi yine köşeden çekiyorum. Hemen bir zincir, tekrar 2 zincir. Köşeye geliyorum. Artık bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi 3 kenarı birleştirmek istediğiniz zaman, o zaman burada yine 4 tane trabzanı yaptıktan sonra diğer zincirle bölümleri burada nasıl başladıysak 3. köşeye de o şekilde devam ediyorsunuz. Şöyle 4 trabzan, tekrar 3, 4, 5 tane zincir ve bir sık iğne şeklinde devam ediyoruz. Evet, artık bu sırayı tamamlamayacağım. Bakın gördüğünüz gibi burayı birleştirdiğimiz için burada volanlanmayı durdurmuş olduk. Biraz toparladı. Diğer köşelere de motifleri eklediğimiz zaman aynı şekilde ilerleyecek. Evet, çok güzel bir motif çalışması. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Motifimizin anlatımı bu kadar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bana yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.